Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Çay. Usulü bilmiyoruz. Bevil için. Meşayihler. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri, Şeyh Şerafuddin Hazretleri, Allah derecesini aziz eylesin, ziyade eylesin. Abdullah Efendi demiş, bir gün bakıyorum, çay içeyim, boyuna abdeste çıkar. Nereden bu? Bakıyorum diyor. Kim nasıl oluyor? Sonra bir gün baktım ki efendim Veli İşler'den Ahmet varmış. Efendim o Şeyh Efendi Hazretleri bulduğu odanın arkasında durur. Kapıcı. Sobası var. Orada bekler. Şeyh Efendi emir verirse. Baktım diyor. Kaç gündür böyle devir geliyor diyor. Bu adetim değil diyor benim. Çay içip hemen abdeste çıkma. Bakayım demiş. Bu Ahmet çay getirir bana. Nasıl yapar? Sobası varmış Ahmet'in. Ahmet, Derviş Ahmet. Efendim, orada sobanın üstünde yıprak var. Bir baktım diyor, böyle yaptı. Esindi demiş. Çayı attı getirdi bana. O vakit anladım ki kaynatmadan suya çayı kattığında mevil getirir. Ne hap ister, ne bilmem ne ister. Çay, kaynanmamış çay. Efendim, yani demlenmemiş çay. Harekete getirir vücudu ve mevli dışarı atar. Hepsi böyleydi. Yani eski ilaçlarımız var. Bizim yegane hatamız şimdi bütün insanların tabiattan uzaklaştığımızdır. Ne sorun? Tabiattan uzaklaştık. İstinai olan uydurma ilaçlar yaptık ki ticaret menşelidir o. Yoksa Cenab-ı Hak her derdin dermanını tabiatta çeşit türlü otlarına vermiştir. Ne olur kızım? Bir çay. Bunu böyle içsen süzdürür. Yani hapa ihtiyacı yok. Şimdi hap aslında böbreklere yani kolay değildir. Böbrekleri kamçılar. Ama hekimlerin baktığı yok ona. Baktığı yok. Halbuki bu demlenmemiş çay içse o hapın yapacağının iki misli yapar. İçinemem Almanların şimdi. İlla bunu içeceksin. İçelim. Çünkü insanlar
tabiata dönmedikçe hastalıklardan kurtulamaz. Biz tabiatı bir tarafa ittik, kendimizden başka bir şey uydurduk. O uydurduğumuz hep ticari maksatlandır. Yoksa Cenab-ı Hak her derde derman olacak bir nebat icat yaratmıştır. Sen de vardı Lübnan'da o Lübnan dağlarına gittiğimizde o bir orman vardı. Kapıcı da vardı orada. Ne yazardı? Bir levha var. Belki aklında var. Burada bu dağda 600 veya 700 çeşit ot vardı. Tasavvur edebilir miyim? O dağın üstünde çıkan 700 çeşit nebat var diyor. Cenab-ı Allah ma halaktu hâzâ batîlâ. Batıl yaratmadım diyor, hiçbir şey. Faydasız bir şey yaratmadım. Onların her birinin bir faydası vardır. Lakin onu iptal ettiler ticari maksatla. Yoksa eski insana hasta olmaz. Hasta olsalar da ilaçlar hazır. Çeşitli ot var. Tarlalarda, dağlarda, derelerde. İşte bunun için şey yok. Çay. Süzer. Alın da durur. Biz her gün öğlen aşırı bir yarım hap alacağız ki böbrekleri kırbaçlasın ve idrar süzdürsün fazlasıyla. İnsanlar onun için tabiata dönmedikçe hastalıklar azalmaz ve tükenmez ve dermanı bulunmaz. Buna dikkat et. Bunu ilan ederim ben bütün dünyaya. Buna dikkat etsinler. Bugün insanların bütün kabahati teknolojiye sarılmaları, tabiattan uzaklaşmalarıdır. Her şey süratlendi şimdi. Sürat, yani tayyare hızıyla gittiğinde içindeki her şey de aynı hızla gidiyor. O hız vücudu tahrip eder. Bizim süratımız nihayet koşan attır. Ondan fazlası olamaz. Bu teknolojinin insanlara olan zararıdır. Ki her ilaç masnu, uydurma ilaçtır. Tabiatla insanları koparmak için ve ticari aklı olan kimselerin para biriktirmeleri içindir. Servetlerini artırmak içindir. Bu saçma sapan içinde ortalık hastalıkla doldu. Hastaneler idare etmez oldu. Efendim millet şaşırıp kaldı. İşte buna dikkat edeceğiz. Bugünkü insanlığın en büyük kabahati aldatılmalarıdır. Şimdi o idare edemeyiz dediği adamlar sokaklarda koşan, bize verilen maaş bizi idare nasıl eder? Boyuna ilaç alacak o adam.
tabiattan koparılmıştır. Nature'dan koptu mu hastalığın ensesindedir. Suni başka, tabii başkadır. Nature'ın verdiği deva başkadır. O temelli de tedavi yapar, insandaki arızayı tekmil eder. Ama ötekisi ezer ve kamçılar, bütün azaların için çeşitli hastalık var. İşte bugünkü insanlık buna dinlemez. Yok. Okutulan bu, öğretilen bu, yapılan bu, verilen bu, tedavi bundan ibaret. Hep yani sınai deriz, suni, tabii değil. Tabiatı biz terk ettik, her hastalık üzerimize çöktü. O hastalıklara karşı da bir şey icat etti. Haris insanlar, ilaç haddi hesabı yok. Çeşidinin bu buna yarar, bu buna yarar, bu buna yaramaz, bu bunu eder. Böyle olur, böyle hayat insanların hayatını berbat etti ve geçinemez oldular. Sokaklara millet derman arıyor dertlerine, derman yok. Bu kafadaki insanlar ki tabiattan koparılmıştır, 100 de versen, 1000 de versen, milyon da versen gene sokağa dökülecek. Ya, evet, bu kadar yetişir şimdi bu. Aklı başında olanlara kafidir. Yalan, yanlış söyleyen adam sabaha çıkmasın. Ha. Fatiha. Kaldır şimdi bunu. Hayvan kendi kendine doğurur, bakır. Bir kimse yardım etse eder. Şimdi gebelik bir milleti korkudan bir şey oldu. Çünkü nasıl doğuracağım? Doğurabilecek mi? Yahu doğurulmak için Allah zaten o gebeliği yaptı senin rahminde. Çocuk hazırdır. Oraya o çocuğu koyan, yetiştiren kudret onu dışarı alacaktır. Yok aman hekimlere gidelim. Aman şunu yapalım, aman bunu yapalım. Gelin her günde gelin. Günde 3 defa gel, 5 defa gel bakalım nasıl olacak. Çeşitli makine. Şu alanla berbat ediyorlar çocukları. O başka dert. İnsanoğlu bunları düşünsün. Bu bizim hitabımız semavidir. Yeryüzünden değildir. Akıllanırlarsa akıllanmazlarsa başlarına geleni çekişsinler. Ne ucunu bulurlar, ne ucunu bulurlar bu müzaheratın. Millet baş edemez. 100 verirsin, adam 100'ü zaten ilaca verecek. İlacım vardı. İlaç beleş verilmez. Verdiğini bu taraftan elimden alır. İnsanları hayvan gibi çalıştırır. Sonra bir boğaz topluluğuna onları maaşa bağlar. Onu da azalttı, millet sokaklara döküldü. Geçinemiyoruz. Yaşayamıyoruz. İstediğimizi yapamam.
İstediğini yapmak için izin yok ki. İstediğinizi yapmaya değil. Gereken olan vücuda neyse lazım onu sen tedarik edeceksin. Bunlar içki içer, sigara içer, haşiş içer, esrar içer, afyon içer, ne bulursa içer. Bunlar nasıl tedavi olacak? Hangi para bunlara yetişir? Hazinesini koysan memleketin onu da bitirir o. O zaman bakarlar elimizde. Elimizde bir şey yok. Bu dünya, onun için bu dünya nizamı değişmedikçe, gökyüzünün emrini tutmadık sonra bu insanlık ezilecek, tükenecek, azap içerisinde kahrolacaktır. Bu söyleyeceğimiz sözleri biz yani saatlerini söylesek bitmez. Ama kimse dinlemez. Öksürüğün var. Mürver istesen, ya mürverde şey var. Hap var. Hap yutan nezden geçer. O hapın insanın vücudunu kamçıladığını haberi yok. Vücudu yıktığından, bütün azaları yıprattığından haberi yok. Her ilaç eziyor vücudun her azasını. Kamçıyla çalıştırılan kölelere benzediyor azalarımız. Boyuna kamçı ister. Kamçıyı vuran da merhametsizdir. Gidecek hasta, geliyor yatırın hasta yanına. Tedavi edecek orada. Ne tedavisi o? Tedavi ne? Sen tabiattan ayrıldıktan sonra tedavi senin 5 para etmez. Onun için alayla insan gelir, alayla insan ölür gider. Tövbe yarabbim. Allah bizi ilaca esir olmaktan, bu suni ilaçlara esir olmaktan kurtarsın. Fatiha. Beğendin? Çok. Kaç say kaldı? Şimdi 19 dakika. 19 dakika yani 20 dakika. Ha, 20 dakika. işte Çok güzel. bu anlayan bu söz değil, bir cilt, 100 cilt kitap yazar. Fatiha. Yok şişmanladıydım, yok zayıflayacaktım, yok şişmanlayacaktım. Delirttiler milleti, şeytanlar. Onun için kimse İslam'ı kabul etmek istemez. Hep uydurmaları, şeytanların uydurmalarının arkasında iflah olmaz. La yuflihun değil, len yuflihundur onlar. Bu hükümet değişse vaziyetimiz gene eskisi gibidir. 100 hükümet değiştirsen madem ki yolumuz uydurmadır, zararlıdır, değiştirmiyoruz yolu, o hükümet gitti, bu aynı o da, o bilmem ne, o da bu.
Allah bizi Cebrail'in elinden kurtarsın. Bu ahit Cebrail'e ahdidir. Cebrail'e ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. Cevir zulmün altındadır bütün insanlar şimdi. Baştakından tut artık ayağa kadar. Onlar derman bilmez. Çaresi nedir bilmez. Çaresini onu dinlesin de yalandır desin bana. 3 güne kadar mezarlığa yollayacağım dediğini. 3 gün 4. bırakmam burada. Ben sıfır olan adamım ama bazen öfkelendiğim vakitler dokunuruz. Ama ben karışmam şimdi. Deveden büyük fil var. Bana ait değil. Ben söylerim. Söyletirler, ben de söylerim. Yanlış şeyin yaşamasın. Hadi. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Fatiha, aman yarabbi. Tabiatı bozdular ilaçlarla. Tabiatta yetişen ne varsa ilaçlarla onlar da bozdular. Onların faydası da kalmadı. Zarar verir, fayda vermez. Sebzeler olsun, etler olsun, ekmek olsun, her şeyde ticaret maksadı birinci noktadır. Şeytanların gayesi birinci. Onun için hangi hükümet baş edecek millete? Millete verilen para, ücret, işçiye, içtiği ilacın parasını yetişmez. Kadınların süsüne yetişmez. Erkeklerin bilmem pezevenkliğine yetişmez. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Bunu itiraz eden ayın sonuna çıkmasın. Fatiha. Sohbetimizde, bu hitabımızda bütün beşerin çekmiş olduğu ıstırapların nasıl kaldırılacağını bildiren muhkem bir sohbettir. Bunu insanoğlu tatbik etmedikten sonra teknoloji onları ezecek, bitirecek, sıfırlayacaktır. Hayatlarının tadı tuzu olmayacaktır. Buna dikkat etsinler. Tabiata dön. Turn, come back to nature. Nature, that is like our mother. Mother. Müşfik bir ana gibidir. Nature. Onu teptiğin vakitinde sen vahşetin içerisine düşersin. Ömrün zehirlenir gider. Teknolojiyi bırak, nature'a dön, rahat ol, rahat yaşa ve Rabbinin huzuruna temiz çık. Ya Rabbi tövbe, tövbe ya Rabbi, tövbe. Fatiha. Bu bir denizdir. Söylesen. Denizin ucu bucağı yok. Lakin gerektiği kadar alacağız.
gerektiği kadar almamız lazımdır. Bu zamandaki hayat nizamı ölüm nizamıdır. İnsanlığını tüketmek ve ölümü çabuklaştırmak ve ticari maksat üzerine onlardan bir şey almak maksadıyladır. Dünyanın bütün işleri, güçleri bundan ibarettir. Biriktirmek, para biriktirmek, servet yığmak. Serveti yığdığında ne faydası var sana? Ama desinler ki birinci derecede zengin budur. O zengin başında patlasın. Ne sana yarar ne başkasına yarar. Ne faydası oldu onun? Ama desinler filan şeyhin bu kadar altını var. Ne yapacak? Başına öldüğü başlarına dökecekler. Bırakıp gidecek. Ne şuna neye muharebe ediyorsun sen? Onun için mektepleri hep bozdular. Mektepler bize yarayanı öğretecektir. Bize yaramayanı öğretirse o mekteplerin hayrı yoktur. Hükümetlerin işi de millete yarayanı yapmadıktan sonra o hükümetlerin faydası yoktur. Birbirlerini yiyecekler, yakacaklar, yıkacaklar ve sonunda kendileri de kuyruğu titreyip bitiren hayvan gibi olacaklardır. Allah bizi onlardan uzak eylesin. O yüzden İslam muazzam ilahi nizamdır. Bunu tatbik eden kurtulur, tatbik etmeyen ezilir. Dikkat edin ey insanoğlu. Bu sözü itiraz edecek, ona itiraz edecek kim varsa yani kırklanmaz kabristana yollayacak onları. Fatiha. Ortaya yatır. Deniz derya var içeride. Öfkem de şiddetlidir. Ne güzel sözler, ne muhkem hakikatler, değiştirilemeyen, bozulamayan hakikatlardır bunlar. Buna karşı hayır diyecek adam 40 günü doldurmaz kabristana. Dikkat etsinler, ağızlarını toplasınlar. Fatiha. Amin ya Rabbi.